Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı, sadece bir günde örebileceğiniz tığ işi bere modelinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bere modelini erkek beresi ya da çocuk beresi olarak da örebilirsiniz. Ve berenin görünümüne bir bakalım. Üstten görünümü ve yanlardan görünümü. Berinin yapılışında kullanmış olduğum orta kalınlıkta ihraç fazlası bir ip arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 5 milimetre ile bereyi öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden berenin yapılışına başlayalım. Berenin yapılışına ilk düğme attıktan sonra çok sıkı olmayan 60 zincir yaparak başlayalım. 60 zinciri yaptım ve yapmış olduğumuz zincirin santim olarak ölçüsünü de sizlere göstereyim. Tam olarak 36 santimetre. Ve ikinci zincirden başlayarak yan yana 10 kaydırma yapalım. On kayma dikişini yaptım ve sonraki zincirin içerisine sık iğne ve saymaya başlıyoruz. 1, altta görünen ilmek, sonraki zincirden ilmek alarak yarım trabzan. Bakın burada 3 tane ilmek var. En alttaki ilmek ve sonraki zincirden ilmek alarak tekrar yarım trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Ve ilk yapmış olduğumuz düğümün içerisinden de ilmek alarak yarım trabzan yaptık ve sırayı tamamladık. Berenin birinci sırasında 10 kaydırma ve toplam 50 tane yarım trabzan yapmış olduk arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz birinci sıra yapacağımız berenin yüksekliğini göstermekte. Sizler daha az ya da daha fazla da yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu an 32 santime düştü. Burası berenin tepe bölümünü oluşturacak. Alt taraftaki nokta ise berenin gövdesini oluşturacak ve katlama payıyla birlikte yaptık. Şimdi devam edelim. Bir zincir, deseni çeviriyorum. Ve ikinci sıra için ilk boşluğa sık iğne ve birinci sırada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz. Sadece ilmekleri arka taraftan alarak örmeye devam edelim ve yan yana yine toplam 50 tane yarım trabzan yapmamız gerekiyor.
Şu an 48. yarım trabzanı yaptım. 49 ve burada sık iğne ile başladığımız için sık iğnenin tepesi de 50. yarım trabzan. Şimdi yine ilmeklerin arkasından yan yana 10 tane kaydırma yapalım. Ve son 10. kaydırmayı yapıyorum. Böylelikle ikinci sırayı tamamlamış olduk. Bir zincir ve her sırada desen kendisini tekrar edecek arkadaşlar. Yan yana 10 kaydırma, daha sonra 50 tane yarım trabzan yaparak bereyi yapacağınız kişinin kafa genişliği kadar deseni yükseltmeye devam edebilirsiniz. On tane kaydırmayı yaptım. Sonraki boşluğa önce sık iğne yapıyoruz ve yan yana sıra sonuna kadar yarım trabzanları yaparak deseni yukarıya doğru kaldırmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, bere deseninde istediğim kafa genişliği olana kadar deseni bu şekilde yükselttim ben ve yapmış olduğum şu anki uzunluk 44 santimetre ve bunun esneme payı da var. Bu şekilde açıldığı zaman daha geniş bir ölçüye sahip olacaktır. Sizin kullanmış olduğunuz tığ numarasına, ipin kalınlığına göre buradaki sıra sayısı da tabii ki değişecektir. Şimdi bereyi birleştirmeye başlayabiliriz. Ve kaydırmaları yapmış olduğumuz nokta değil, diğer son sırada yarım trabzan yapmıştık. Oradan itibaren birleştirmeyi yapacağız. Şu şekilde ikiye katlayalım. İstediğiniz yönden birleştirmeyi yapabilirsiniz. Her iki yüz de aynı görüntüye sahip. Bu şekilde çevirdim ve şu an burası desene başlamış olduğumuz başlangıç zincirinin olduğu nokta. Arka taraf ise deseni bitirmiş olduğumuz sıranın sonu ve buradaki zincirin içerisinden tığı geçirdim. Yarım trabzanın ilmeğini de buradan geçirerek ilk birleştirmeyi yapmış olduk. Ve sırayla önce öndeki ilmekten aldım ve arka tarafta hiçbir ilmeği atlamadan, bakın öndeki bir iki ilmek değil, deseni oluştururken yapmış olduğumuz gibi arka ilmeklerden kaydırma yaparak sıranın sonuna kadar devam edeceğiz ve buradaki kaydırmaları çok sıkmayalım ki herhangi bir büzüşme olmasın. Sıradaki ilmeğin önde görünen iki ilmeği değil, arkadaki iki ilmeğinden kaydırma. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Sıradaki ilmeğin arkasındaki ilmek. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim.
Ve birleştirmeye içten bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi desen aynı şekilde birleşmeye devam ediyor. Şimdi sıranın sonuna gelene kadar yapmaya devam edeceğiz. Ve buradaki kaydırma noktalarına geldiğimiz zaman da yine ön taraftaki ilmek değil, arka taraftaki ilmeklerden alarak buradaki noktayı da tamamlayalım. Son noktaya doğru ulaştım. Son birkaç tane kaydırma kaldı. Bunları da arka ilmeklerden alarak yapalım. Ve son kaydırmayı yaptıktan sonra buraya bir zincir çekerek bir parça da ip bırakalım ve keselim. Daha sonra berenin uç noktasında zikzaklar yaparak büzme işlemi yapacağız. Ve sırayla gelişigüzel ilmeklerin tepe noktasından zikzaklar yaparak devam edelim. Şimdi bu ipi sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. Ve sağlam olması için karşılıklı kenarlardan birleştirmeyi yapabilirsiniz. Düğme attıktan sonra burada ipi keserek berenin iç kısmını dışarıya doğru çıkartabilirsiniz ve buradaki başlangıç zincirinde yapmış olduğumuz ipi de yine berenin iç kısmından gizleyelim. Ve tepe kısmında görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oldu. Bu şekilde katlayarak da kullanabilirsiniz. Katlamadan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.